Beraz. Beraz. Sen Yunus abi görüyorsun. Beraz'ın hali vakti yerinde. Böyle başını yağladım dedim hiç sinek falan tutmasın başını. Sinek çok geliyordu başına o yüzden. Beraz! Abi hiçbir şey dinlemiyor ya. Hiçbir şey dinlemiyor. Vallahi billahi hiçbir şey dinlemiyor. Bak. Çocuk kaçıyor da çocuğun peşinden kaçıyor. Bak. Beraz. Hadi gel. Gel. Bozo, dağların bozosu, bozoların bozosu. Bekle bozo. Acaba kimi bıraksak? Evet değerli dostlar, herkese selamünaleyküm. Perüz Bey gördünüz mü? Perüz Bey. Koyunlara gidiyor, sürü liderini ele almış, sürü köpeklerini darlıyor. Yani keyfi dört dörtlük yerinde. Bir de kafasını tentürdiyotla boyamışlar. Hani sürüde sinekler minekler hiçbir şekilde onu rahatsız etmesin diye. Bütün köpeklerine onu yapmışlar. Bu da çok iyi bir yöntem. Çünkü havalar sıcak. Hani köpekleri en çok rahatsız eden şey sinektir. Onlar da çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Aslında benim önerdiğim bir çözüm. Ben bütün çobanlara öneriyorum ama tabi bazıları cimrilik yapıp getirmiyor, o ayrı. Ama bu çok iyi bir yöntem. Hani ben burada bile bütün köpeklerime onu yapıyorum. Evde olmalarına rağmen. Evet, Karbonat Bey bıraktık. Aşkım hayırdır? Çenesinin altı şişmiş mi yoksa şey mi geldi? Çok kilo almış manyak ya. Gerçi bozonunki de öyle ha, kilodan. Lan kapıyı açık. Bırakmadık mı? Vallahi galiba. Yemin ederim açık. Kapı açıkmış ya. Artık Yunus Bey unutkanlık haline başlamış. Artık Yunus Bey bazı şeyleri unutuyor he. Nisko. Vay Nisko'muz vay. Yemin ediyorum var ya Nisko'nun dişi düştüğünden ve Nisko yüzü gülüyor ya. Ama şimdi Karabaş'la hani ikisini bir arada bırakmak çok tehlikeli olur diye düşünüyorum. O yüzden bırakmayacağız. Ne olur ne olmaz. Hani zaten nefret ediyor keşkoğunlardan. Bakın görüyor musunuz? Tüyleri nasıl tertemiz oldu. Kendini artık kaşımıyor.
Güzelce bir bitten pireden temizlendi Destan Hanım. Hello Keşko. Ulan Keşko, ulan manyak. Yemin ederim tam bir deli ya. Tam bir deli. Karabaşı bırakıyoruz. Biraz orada keyif ediyor. Sürülü delini almış. Ne karabaş derdi var. Ne şikyo derdi var. Ne bozo derdi var. Ha burada karabaşı da bırakıyoruz. Gezdik. Aynı harekete geçtik. Deli ya. Vallahi bu köpek deli. Yemin ediyorum var ya, eşkıya. Yani eşkıya, bildiğimiz bütün köpekleri bize unutturuyor ya. Yani çok farklı, değişik bir şey ya. Çılgın. Ve normal bizim... Böyle yapıyor, karabaş gelecek. Hani her diyor ya. Acımasız. Çok acımasız. Pani görür, pani sadece gözü bunda. Yani o yüzden dedim pani bırakamıyoruz. Pani de bırakırsak ikisi birlikte buna saldırır yani. Ama neyse ki artık karabaş da onları biliyor. Onlar da karabaşı biliyor. Evet. Karabaş zincirdeyken bu geliyor, karabaş ona havlıyor. Bu yanaşmıyor karabaşa. Bu zincirdeyken bu havlıyor, karabaş yanaşmıyor. Bozo da öyle. Yani bu iyi. Zincirde olan her zaman biraz daha kendini agresifleştiriyor ya. Yaklaşmıyorlar. Bu iyi. Karbonat. Karbonat. Karabaş buna gidecek. Bu anlaşıldı. Gel. Bu anlaşıldı. Bu çok havlıyor. Ben onu bırakınca da o gelmiyor karabaşa. Bakın. Şimdi denemesini bedava yapacağız. Ama tabi Beraz'ı gördünüz. Beraz efendi keyfi yerinde, dört dörtlük, demek istediğim şey bu. Bu burada, şu an burada bağlı olacaktı. Buraya bırakacaktı. Şurada biraz gezecekti. Bitti. Çünkü Beraz çiftliği sevmiyordu. Bunlar gibi koşup gezmiyordu. Ama orada kendi saltanatını kurmuş. Kendi düzenini kurmuş. İşte geleceğin ikilisi. Keşko ve Destan. Şurada durayım. Ama bu sefer de öyle yapıyor, o gelmeyecek. Dur şurada biraz oturayım.
Vallahi yoruldum. Bak bu sefer de bu burada harlıyor, görüyor musun? Camuka yok, camuka yok, camuka yok. O eşkıyadır, gel gel. Gel gel, bunlar gelmiyor. Bunlar isarsa yiyor. Ne yok gel gel, gel kapı koy. Yok gel o gelmiyor. Bir ara ben kapıyı açık bırakmıştım, beyazda bıraktım. Hey. Eşkö gel, ben seni bağlayayım, galiba sıkıntı çıkacak. Gel. Uzaklaşayım. Ne diyorum, alfa yerinden sıkıntı çıkacak. Eşkıya hep böyle arkadan saldırdığı için şu an karabaş arkasını dönse herhalde yine saldıracak. Onun öyle bir şey var. Vallahi kalbim duracaktı ya. Yani böyle hep sürekli köpekler bir tarafa dönünce bu saldırıyor. Yani ne olsun, normal şartlarda yani eşkıya bu şekilde asla durmazdı. Asla, yani kesinlikle şimdiye saldırmış olurdu. Biliyorlar, birbirlerinin güçlerinin farkındalar ikisi de. O yüzden yani gerekmedikçe asla bu ikisi yani karşı karşıya gelmek istemez. Ama birbirlerine de sürekli güçlerini göstermek zorundalar. Yani ben de buradayım demek için. Dur seni bağlayayım. Aslan hanım. Hey, vallahi ödüm koptu. Ödüm koptu. Eşkıya nasıl bir huyu var biliyor musunuz? Böyle yani biraz çirkef insanlar olur ya. Eşkıya da biraz çirkeflik var. Yani şey yapıyor böyle. Hani bazı insanlar böyle sadece konuşur, böyle şey yapar. Hani karşıdakini caydırmak için bağırır, çağırır, bir şey yapar. Eşkıya'da o şey var. Havlıyor mesela. Karabaş fark etmez. O gitsin orada, o ona gene eşkıya havlıyor, karabaş duruyor. Buraya gelince de gene aynısı oluyor. Eşkıya havlıyor, karabaş duruyor. Yani bizim köpeklerin huyu bu. Yani benim kendi ürettiğim köpekler. Havlamıyorlar. Beraz da öyleydi. Harço da öyleydi. Duman da öyle. Zindan da öyle.
Havlamıyor. Havlamıyor, diyor gel kavga edeceğiz. Havlama yok. Ama yani bu son karşılaşma baya bir şey oldu. Yani ben ödüm koptu, dedim ha vallahi bir şey olacak. Karabaş inanılmaz akıllı bir köpek. Bu zincir mesafesini var ya, bilerek ayarlıyor, yani zincirini böyle tam sıkı yapmıyor. Bak, Duman da bu huyu biliyordu, Zindan da öyle. Böyle hafif zinciri, yani böyle hani kavga çıkacak sanıyor ya, hafif zincirini böyle biraz şey yapıyor. Biraz geride tutuyor, hareket alanı olsun diye. Bak size yemin ederim, eşkıya saldırsaydı var ya, Karabaş o mesafeyi ayarlamış, çünkü kendi savunma almıştı. Saldırsaydı direkt kendini kaptıracaktı eşkıya. Karabaş onu saniyesinde kapacaktı. Çünkü kendini ayarlamayı biliyor. Bak bizim o Beraz kendini ayarlamayı bilmiyordu. Zincire vuruyordu, manyak kendini kaptırıyordu. Bak Pani de kendini kaptırıyor. Bir ara burada kuyruğunu Jambok'a kaptırmıştı. Hatırlayanlar bilir. Çünkü zincir kendini ayarlamıyordu. Ama bu Duman, Zindan, bunlar kendilerini ayarlamayı biliyor. Hani biliyor artık nasıl oluyorsa zinciri bile hesap ediyorlar. Hani Duman kaç defa, Duman belki kaç defa, belki 50 defa, 60 defa zincirde köpekler buna gitti. Kendini öyle bir ayarlıyordu ki köpekler gittiği gibi altına alıyordu. Bak bu da öyle. Mesela kaç defa Beraz'da oldu, Bozo'da da oldu, başka köpekler de oldu. Yani Karabaş da kendini ayarlıyor, Zindan da kendini ayarlıyor. Abi bu huyları çok iyi. Evet değerli dostlar, Beraz'ı gördünüz, keyfi yerinde, dört dörtlük. Eyüp kardeşimize de buradan selam olsun. Gerçekten dört dörtlük bakan bir kardeşimiz. İşte böyle insanlara değer. Böyle insanlara değer. Bazı insanlar da var, ciğeri 5 kuruş etmeyen insanlar. Ne oluyor biliyor musunuz mesela? Benden diyelim Beraz'ı istiyor ya. Ben Beraz'ı mesela vermiyorum. Ya da diyorum ki mesela bu köpeğin bu kadar değeri var. Sen bedava vermiyorum bu köpeği. Ne oluyor ya, söylediğim şey hoşuna gitmiyor. Ya da söylediğim miktar ona cazip gelmiyor. Bedava peşinde ya. Ne oluyor, vermediğim zaman otomatikmen Yunus düşman. Yunus'un köpekleri 5 para etmiyor. Maalesef o tür insanlar var. Allah'a çok şükür bizim köpekler yani gittikleri her yerde kendilerini sonuna kadar kanıtlıyorlar, gösteriyorlar. Yani mesela millet konuşuyor. Adam öyle bir şey yapıyor diyor, lan acaba hakikaten doğru mu söylüyor bu? Yani ya bu köpek işe yaramazsa diyor. Çünkü o kadar çok kötülüyor ki, vermemişim köpeği ya. Köpek yanına gidiyor, arıyor, diyor abi. Yani onların söyledikleriyle senin şu an şu köpeğinin yaptığı arasında dünya kadar fark var. Yani niye böyle adam, niye senin köpeğini durduk yere, niye böyle kötülüyor? Niye şey yapıyor ya? Diyorum ki çünkü benden köpek istemiş, vermemişim. Ya da bedava istemiş, vermemişim. Ya da onun istediği gibi hareket etmemişim, o yüzden. Kötülediği köpek mesela gidiyor, bir zaman sonra o köpeğin yavrusu oluyor. Yavrusunu almak için neler yapıyor diyor abi, bu ben ilk getirdiğimde bu adam bu köpekleri kötülüyordu. Bunlar işe yaramaz diyordu. Mesela Reyna Ateş. Reyna Ateş yavrusu oldu. Hani ben ilk ona verdiğimde koyunlara gidiyordu mesela bizim Semih kardeşimizle. Tabii o çevresinde de benden köpek isteyenler vardı. Vermedim, zorlarına gidiyordu. Bir şekilde nefret ediyorlardı. Hani ilk başta Semih'e diyordu ya bunlar işe yaramaz, sen bunları niye getirmişsin? Yavruları olunca mesela 2-3 ay sonra tabii köpekler kendilerini gösterdi. Yavruları olunca diyor Semih, diyor ki abi bu özellikle, yani özellikle senin köpeklerini kötüleyen, özellikle bu köpeklerimizi kötüleyen adam şimdi gelmiş yalvarıyor, diyor ne olur bunların yavrusundan bana ver. Hani diyor ben de demişim ya sen nasıl ikiyüzlü bir insansın? Sen düne kadar bunları kötülüyordun. Adamı kötülüyor, şimdi de yavrusunun peşine mi düşmüşsün? Hani ne diyor ki Semih orada ona bedava verecek. Bedava almanın peşinde. Ben de adamına göre davranıyorum. Gerçekten sevdiğim insan olsun canımı veririm. Bırakın köpeği. Mesela Semih'i çok seviyorum. Ona Reyna'yı da, Ateş'i de ya neredeyse bedava verdim. Şu an Pars onda 1 kuruş bile almamışım. Mesela bu Beraz verdiğim Eyüp kardeşimiz dört dörtlük bir insan. Ben yani böyle doğru, delikanlı, dürüst insanlar her şey yaparım. Ama yalan dolanla iş çevirenler var ya, günahımı bile veririm. Nefret ediyorum.
Nefret etsin diyorum. Allah'tan köpekler gittikleri her yerde kendilerini sonuna kadar kanıtlıyorlar. Bizim köpekler kendilerini kanıtlıyor. Bizim köpekler benim dediğimin daha fazlasını yapıyor. Çünkü ben köpekleri övmüyorum. Yani övmüyorum, biliyorsunuz zaten. Hani hiçbir zaman köpeği durduk yere asla övmem. Mesela bu yapıyor, ondan sonra söylüyorum. Karabaş kurt kovalıyor. Ondan sonra diyorum Karabaş kurt kovalar. Karabaş sürü köpeklerle mücadele ediyor. Karabaş tek başına sürü köpeklerle mücadele eder. Duman şöyle mi yapar? Yaptıktan sonra söylüyorum. Yani ne söylemişsem de kanıtlı bir şekilde söylüyorum. Ha neyse ki bizim köpekler de gittikleri her yerde bu arkamızda konuşan insanlara gereken cevabı veriyorlar. Evet, çok konuştuk. Gideyim yavaş yavaş bunların yemeğini falan hazırlayayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ulan karbonat dişlere bak hele ya.